Genel olarak baktığımda standart bir kullanıcı için çok başarılı bir kamera özelliğine sahip diyebilirim. Şu kısımda hafiften bir hata var ama bu çözülmesi çok zor bir hata. Telefonu cebime koymak istemedim. Telefonu cebime koyduğum anda kaçırdığım sahneler de var bu arada. Renkler inanılmaz. Yani sarının farklı tonlarını, turuncu, sarı ve işte yeşilin bu zor bir skaladır. Merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi 15'in fotoğraf incelemesini yapacağız. Xiaomi'nin bu Liquid Silver dediği modeli var elimizde. Daha önce sayfada bunun detayını göstermiştik. Kamerada nasıl yansıdığını da şöyle göstermiş olalım. Evet, burada görüyorsunuz, kamerada güzel yansıyor. Neyse, bugün kardeşimin, yani Ozan'ın çektiği fotoğrafların detay incelemesini yapacağız. Fotoğrafların detaylarına bakacağız. Aynı anda önümüzdeki tablet var. Bu tablette ekran kaydı alıp bu kayıt içerisinde fotoğraflar nasıl görünüyor, ne alemdeyiz, nasıl detaylar veriyor, gece performansı, gündüz performansı gibi detaylara bakacağız. Şimdi sözü yavaştan Ozan'a bırakıyorum ben. Bu arada Ozan'ın daha önce şu an fotoğraf incelemesinin onun yapmasının sebebi pek çok defa fotoğraf yarışmalarında ödül kazanmış olması. Bu arada onu da son kazandığı ödülden de tebrik etmiş olayım tekrar. Teşekkürler. Bu 15'te de geçtiğimiz hafta Avusturya'daydı. Hatta Avusturya ve Macaristan. Oradan da Macaristan'a geçtiler. Orada çektiği fotoğraflar var. Orada detaylara bakacağız. Şimdi sözü Ozan'a bırakıyorum. Teker teker fotoğraflara başlayalım. Teşekkürler. Önce bir açıklama yapayım. Yapalım. Telefon gerçekten 4 gün 5 gün civarında kullandım yurt dışındayken. İnanılmaz bir başarıya sahip. Bir fotoğraf makinem var ve fotoğraf makinemi hiç elime almak istemedim. Farklı açılar, farklı şeyler noktalarda. Özellikle portre modundaki kendini geliştirmiş olması, daha önceden yaşadığımız bazı sıkıntılar vardı. Onları gidermiş olmaları ve gerçekten başarılı sonuçlar elde etmek gaza getirdi beni. Orada yaklaşık 4000 tane fotoğraf çektim. Gerçekten durmadan fotoğraf çektim ve bunlardan 400 tanesi kullanılabilir noktada olan fotoğraflar. Genelde zaten %10 başarı her zaman çok kabul edilebilir bir başarıdır. Kullanılabilir noktası da şey değil, yanlış olmasın, böyle ödüllük fotoğraflar değil. Makinenin, yani telefonun ne kadar başarılı olduğunu anlatabilmek için kullanılabilir olan fotoğraflar. Gerçekten güzel sonuçlar çıktı. Hem gecede hem portre modunda, geniş açıda, ultra geniş açıda gerçekten güzel sonuçlar elde ettik. Şimdi ekran kaydıyla beraber başlıyorum. Genel fotoğrafları biraz inceleyeceğiz. Fotoğraflardan sonra da işte genel yorumlarımı yapmış olacağım. O zaman ilk fotoğrafla başlayalım. Burada ilk fotoğrafımız ne? Bir Bambi'miz var burada. Gecenin bir vakti sokakta yürürken çektiğimiz bir Bambi. Pırlantalarla yapılmış olan bir görsel. Bu fotoğrafı bir camın önünden çektim. Yani önümüzde bir cam vardı. Camda herhangi bir yansımayı görmüyoruz. Yani görsel, şurada az bir şey var. Görsek bile bu yansımaları kaldırabilen bir özellik sunmuşlar AI ile beraber. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Burada yaklaştığımız zaman kalite kaybı olmadığını, gecenin bir vakti çekilen fotoğrafta kalite kaybı olmadığını görebiliyoruz. Araya küçük bir ekleme yapayım. Belki bilmeyenler vardır. Burada kutuda da göreceğiniz üzere Xiaomi Leica ile ortaklığı var. Leica, Xiaomi'nin telefonlarının kameralarının lenslerini üretiyor. Bu lenslerin içine koyduğu ekstra bir katman var. O da ayrıca yansımayı engelleyen bir özelliğe sahip. Tekrar şey de değil sadece. Sadece lens üretmek değil, kamera uygulamasının geliştirilmesinde de çok fazla donanım olarak etkisinden bahsetmiştim. Faydası var. Burada gördüğümüz gibi şu an çok yaklaştığımız senaryoda illaki kalite kaybı olacaktır ama uzaktan baktığımız görsellerde kullanılabilir. Şu an günümüzde nerede kullanıyoruz fotoğrafları? Instagram'da kullanıyoruz. Evet. Sosyal medyalarda kullanıyoruz. Oralarda her türlü genel geçer kabul edilebilecek seviyede bir görsel çıkarttığını söyleyebilirim. Bu fotoğraf benim çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi. Düşük enstantanede çekilmiş bir fotoğraf. Burada insanın yürüyüşünü de
görselin içine katmak istedim ve orada kapının önünden geçen yaşlı amcamız, kendince cool bir tarzı var. O yürürken burada görülebilen hareketi ve ona rağmen keskin olan, hani fark edilen bir yüz ifadesi var. Odaklı bir şekilde yürüyor amcamız. Bunu bu şekilde inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Ya burada şunu da söylemek lazım. Bu fotoğraf hani gecenin bir vakti, sıfır güneş ışığı, sadece çevredeki ışıklar Evet. var, yerden yansıma ışıkları var. Başka hiçbir şey yok ve elimizdeki bir telefon. Evet. Yani Hani normalde makineyle bunları zor yaparken, makineyle bunlara Evet. uğraşırken telefonla bunu yapmak çok daha başarılı bir hale geliyor Evet. diyebilirim. Bir sonraki fotoğraf daha dik açıdan çekilmiş. Buradaki bir opera binası. Bina zaten çok güzel ışıklandırılmış ama buna rağmen gecenin bir vakti olması, orada insanların net bir şekilde fark edilebiliyor olması, kalitenin bozulmamış olması gerçekten gece sensörünün, gece başarısının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum merak edenler için. Gece modunda fotoğraf çektiğimizde fotoğraf boyutları 4'te 1 oranında düşüyor. 4'te 1 oranında düşmüş hali 4 MB civarında bir boyut ve bu fotoğrafı işlemeye yeterli olan bir boyut. Ama daha kaliteli fotoğraflar elde edebilmek için o sensördeki noktaları, piksel noktalarını büyütüyor. 4 pikseli bir noktaya getirip oradan görüntü elde ediyor. O noktada kaliteli bir Sormak görüntü. istediğim bir soru da şu. Sadece netlikten ziyade renkler nasıl? Renkler inanılmaz. Yani sarının farklı tonlarını, turuncu, sarı ve işte yeşilin bu zor bir skaladır. Birbirinden ayrılması zor olan bir skaladır. Bu skalayı çok güzel bir şekilde yansıtabilip sokağın o tüm ambiyansını bize verebilen bir başarıma sahip. Renk algılama, renk spektrumu algılama özelliği gerçekten başarılı. Ve bunu işlerken de, hani fotoğrafı Lightroom'a atıp düzenlerken de o işte renk bazlı ayarlamalarda ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz. O zaman bir sonraki fotoğraf. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Bu bir portre modu denemesi. Çok estetik bir fotoğraf olmayabilir ama burada ne kadar güzel ayırabildiğini, hani şapkayı ne kadar görülebiliyor bilmiyorum ama şapkayı algılamış ve şapkayı arkadaki o gölge kısımdan ayırabilmiş. Kişinin kolunun arasındaki mesafeleri, boşlukları bir alan derinliğine sokup orayı da bulanıklaştırmayı başarmış bir görselden Biraz daha bahsediyoruz. yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım. Dilimiz var. Evet, ben şu an fark ettim onu. Burada direği, yani adamla aynı hizada olan direği net yapıp arkadaki direği daha ağacı bulanık yapma durumu. İşte pardon, fotoğrafı geçtim yanlışlıkla. Bu vücudun parçaları arasında kalmış, kolun arkasında kalmış, bacağın arasında kalmış olan kısımları ayırma olayını gerçekten çok başarılı bir şekilde yaptığını görüyoruz. Bu gerçekten büyük bir şey aslında. Bu kısımlarda sıkıntılar yaşıyorduk. Şöyle bir avantajdan da bahsedeyim. Eskiden Leica portre modlarını sonradan değiştiremiyorduk. Şimdi Leica portre modlarını bir tanesini seçtikten sonra diyafram değerini değiştirebiliyoruz. Arka tarafın ne kadar bulanık olacağını karar verebiliyoruz. Aşırı bulanık şekilde yaptığımızda gerçekçilik, hani kameraya olan benzerliği azalmış oluyor ama diyafram değerini biraz kıstığımız zaman ortaya gerçekten fotoğraf makinesiyle çekilmiş hissi veren ve bu başarımı veren, yani şuradaki bokeh kalitesine baktığınızda, ağaçlardaki bokeh kalitesine baktığınızda gerçekten bunun bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş olduğu hissini uyandırıyor. Aynı zamanda arkadaşım da benzeri fotoğraflar çekti. Benim fotoğraf makinamla. Yani ondaki başarımla aynı şeyleri yaşadık ve hani fotoğraf makinemde sadece sabit bir 50 milim lensim var. Burada bize çok fazla bir seçenek sunuyor. 23 milim, 35 milim, 60 milim ikinci lense geçmiş oluyor ve 75 milim değerleri. Bu değerlerden istediğinizi seçerek güzel portreler elde edebiliyorsunuz. Gezerken bir yerleri görmek istediğinizde, bir yerleri gezerken yanınızda ağır makineler taşımaktansa, ağır fotoğraf makineleri taşımaktansa ya da lens ekipmanları taşımaktansa bir telefonla oranın görsellerini Instagram'da paylaşacak kadar, Instagram kalitesini rahat bir şekilde kullanacak kadar ya da başka sosyal mecralarda kullanacak kadar elde etmiş oluyoruz. O zaman bir sonraki fotoğraf. Burada bir yansımamız var. Telefon alışkanlığı, bu çok yaşadığım problemlerden bir tanesi. Sürekli dik çekiyorum. Yani bunun yatay versiyonu vardır illaki elinde ama şu an
seçtiklerim arasında, eşitliklerim arasında yoktu. Yani yansımanın iyi almanın başarısı, geniş açıda çekmenin güzelliği, hem yerdeki asfalttaki dokuları görebiliyoruz hem bulutlardaki detayları görebiliyoruz yansıma Yansımada içerisinde. bulutlar var. Evet. Bunlar sadece asfalt detayları değil, bulutların detayları. Ayrıca bu binanın yapısı hani yansımanın verdiği etkiyle biraz daha kontrastlı görünüyor ama aynı bina, aynı yapı ve oradaki insanın dokusunu almak, genel insanı görebilmek, yansımadaki tüm detayları görebilmek başarılı. Mimarideki detaylar çok. Oranın mimarisi zaten hani yani her gezdiğin noktada ya bu kadar estetik olmak zorunda değil bir şehir noktasında isyanlarım var. Hani Ankaralı kayda geçmiştir. Her taraf gri bekliyoruz. Evet yani orası da gri. Hani Ama güzel. gri evet sarı gri beyaz civarında ama gerçekten estetiği bozmamışlar, tarihi bozmamışlar. Yeni yapılan binalarda da yine tarihi uygulamaya çalışıyorlar bir taraftan. Şehir estetiğini bozmamak adına. Bir sonraki fotoğraf. İç mekan. Bu bir iç mekan. Yani çok iyi ya. Bu fotoğrafı ben yani- çok beğendim. anlatılmaz mı? Anlatabilecek bir şeyim yok bu fotoğrafta. İç mekanda bu şekilde detayları alabilmek. Hani şöyle bir haksızlık yapmamak gerekiyor. Burada telefonla çektiğimiz fotoğrafları 100x zoom, 4x zoom yani 4 katı yaklaştırarak ya da işte 1/400 oranında yaklaştırarak daha doğrusu incelemek çok daha haksızlık olur. Çünkü sensörleri zaten küçük bu aygıtların. Evet, bunun açısından Ama- söylüyorum bunları. Burada ürünlerin kendi skalasında değerlendirdiğimiz zaman alabildiği detaylar, alabildiği ışık ve renk skalasını burada görüyoruz. Hani kapalı bir mekan, yukarıdan gelen ışıklar ve bazı ışıklandırmalar var. Hani doğal ışık var, yapay ışık var ve karanlık var. Karanlıktaki dokuların kaybolmadığını görebiliyorsunuz burada. Dedim mi buraya çok yaklaşmamak lazım. Geniş bakmak Evet. lazım fotoğrafa. Yani yoksa yine hani çok yaklaşmadan da detayların var olduğunu, detayların yok olmadığını, burada ışık vuran yerlerdeki o heykellerin, o oymaların ne kadar güzel görünebildiğini ve dışarıdan gelen rengin de hala Evet. korunabildiğini görüyoruz. Ya demin bahsettiğin sarı renk burada da gri'nin tonlarında işte. Hı. Gri'nin ve sarının tonlarında bir sürü tonu yakalayabildiği için bütün detayları biz görebiliyoruz. Evet. İşte asıl fotoğraf kameradaki sensörün kalitesi burada anlaşılıyor zaten. Evet. Renk derinliğini ne kadar fazla alıyorsa o kadar kaliteli fotoğraflar görüyoruz. Yoksa bu fotoğrafın benzerini ucuz telefonlarla da çekilebilir. Hani daha pahalı telefonlarla da çekiliyor. Çok pahalı telefonlar ama bu etkiyi yaratamıyor. Evet. Bunun kamera sensörü çok daha fazla renk alıyor. Geçişleri o yüzden daha iyi önemli gösteriyor. noktalardan bir tanesi bu. Dinamik aralığı da çok. Dinamik Kuvvetli. aralık işte bunu sen daha iyi biliyorsun. Dinamik aralık kısmı da karanlık ve aydınlık arasındaki geçiş miktarı. Evet. İşlerken böyle gökyüzü tamamen yanmış ya da aşırı derecede karanlık noktaların gittiği bir görsel olmadı. Bunu da söylemek gerekiyor. Hani illaki olmuştur ama şey değil hani bu bir örnekte iki örnekte olmuştur. Gerisinde güzel bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. Bu fotoğrafta bir sokak anından bahsediyoruz. Bir anı dondurmaktan bahsediyoruz. Yani bu yürürken ses kısma tuşuna basarak çektiğim bir fotoğraf. Ve hani hayatıma devam ettim. Orada fotoğrafı kadraja ayarlayayım, fotoğrafı çekeyim gibi bir durum yapmadım. Yani zaten kadrajın ayarlanmadığını fotoğraftan görebiliyorsunuz. Yaklaştığımızda bu anın dondurulma olayı, baharatların rengini alabilmek, oradaki dükkanların ışığı ve dışarıdaki bulutlu havanın ışığının dengesini görebiliyoruz. Güzel bir anı yakalamış oluyoruz bu şekilde. Sorgulamadan, düşük ışık ya da yüksek ışık değerleriyle uğraşmadan direkt fotoğrafı çekip hayatımıza devam edebildiğimiz anlardan bir tanesi. Böyle bir başarımı var diyebilirim. Fotoğraf canlı. Sanki hareket ediyor. Evet yani o hareketi dondurma olayı zaten kısmen de o ya. Hmm. Hani adamın ayağının bu şekilde olması, biraz daha satıcıya doğru dönüyor olması, hani satıcının attığı lafa cevap verecek olması. Hani o an hissedebiliyoruz. Arkadaki teyzenin hissiyatı. O kendi halinde böyle hiç umursamadan hani hafiften bir suratında gülümseme varmış gibi görünüyor. Değişik. Burada çok fazla Türk satıcımız vardı bu arada bu pazar içerisinde. Bu abi de onlardan bir tanesi muhtemelen genelde kasap. Hiç yabancı gelmedi zaten. Çok samimi ve yakın bir his var zaten. O zaman bir sonraki fotoğraf. Bu DC Tower diye bir bina vardı orada. O binayı çekmek için gittik. Gerçekten böyle çok depresif ve karanlık bir bina diyebilirim.
O açıklamaları ve konuşmaları yapacak kişi ben değilim. Bina konusunda yorum yapacak kişi. Onun altında bir köprü var yakınında. O köprüyle Avusturya'da şunu fark ettik. Tuna Nehri'ni hiç kullanmıyorlar. Hani Tuna Nehri bir mabet Budapeşte için ama Avusturya için çok da kullanılabilen bir yer değil. Sadece köprüler var. Yani karşı tarafa geçmek için kullanılan kısımlar var. Buralara birer tane kafe açsak zengin oluruz. Türk aklı her yerde aynı. Her yerde aynı. Burada köprünün altında köprünün ışıkları yeni yanmıştı. Ve hem köprünün ışıkları hem gün batımını aynı anda görebildiğimiz bir senaryodan bahsediyoruz. Ben burada bir şey değinmek istiyorum. Yani şurada fotoğrafın sol tarafında şu an gördüğümüz ışıkların yansıması artı köprünün ayağındaki o taşların detayları bu bir kenarda duruyor. Fotoğrafın sağ tarafında da rengarenk bir gökyüzü ve gökyüzünün tüm detayların yansımasını görüyoruz ama renk farklılıkları, geçişler çok beğendim bu fotoğrafı. Yani bunu algılayabilmek hani sadece aydınlık taraf değil karanlık tarafta hani günün farklı noktalarında tek bir fotoğrafta birleştirebilmek hem karanlığı hem aydınlığı ve detaylarıyla beraber alabilmek büyük başarı ve ben fotoğrafların hiçbirini HDR kullanmadım. HDR'ye karşı bir insanım. HDR olmadığı halde bu şekilde detaylı bir görsel alabiliyorum. Burada kusursuz bir fotoğraf değil. Burada aşağıdaki kısım illaki fotoğrafta bir kusurdur ama burada görebildiğimiz şey, anlatmaya çalıştığımız şey aynı zamanda hem ışıksız hem ışıklı tarafların hem yani kontrastın ve dinamik aralığın ne kadar güzel olduğunu göstermek burada. İşte köprünün ayağındaki o aşağı doğru inen şu kısımdaki basamak gibi kısımlar. Hem dediğim gibi o köprünün ayağının taşlarının dokuları. Bunları algılayabilmek. Orada hatta biraz grafik gibi şeyler vardı. Onları görebilmek. Yaklaşınca gözüküyor. Evet. Ve bu kadar görseli ultra geniş açıda. Bu normal ultra geniş açı. Ultra geniş açı. Ultra geniş açıda bu kadar kaliteli alabilmek çok başarılı. Ultra geniş açısının nispeten daha başarısız olduğu bilgisini de vereyim. Yani bu haliyle böyle. Bu haliyle. Ana kamera bundan daha kaliteli. Ana kamerayla çekilmiş olan görsel çok daha kaliteli oluyor. O zaman bir sonraki fotoğraf. Bu en sevdiğim fotoğraflardan biri. Ya bu inanılmaz bir şey. Medieval bir bar önünden geçtik. Ara bir sokak var. Etraf tamamen pejmurde yani sağa solu karalamışlar falan. Her şeyin detayını, oranın ışığını, öndeki bisikletin detaylarını görebildiğimiz bir fotoğraftan bahsediyoruz. Yürüyen kişinin kafası tam bir çerçevenin içine oturmuş sanki. Evet. Bu bir şanstır. Ben bunu kasıtlı olarak yapmadım. Şimdi bunu itiraf edeyim. Fotoğraf şans. Hani burada hani özellikle aşırı estetik şeyler çıkartmak yerine biraz daha detaylara incelemek için fotoğraf çektiğim bir gezi oldu. Burada Avusturya'nın en güzel taraflarından bir tanesini daha söyleyeyim. Hani ışıklandırmayı çok güzel yapmışlar. Genelde karşı binadan alıyor ışıklandırmaları ya da karşıda bir direkten alıyor. Hani bizim burada ışıklandırmaları direkt dibinden verdikleri için bir taraf aşırı derecede patlar ve gerisi kullanılmaz hale gelir. Evet, iyi bir durumu vardı. Avusturya'da uzaktan yaptıkları için her şeyi aydınlık kısımlar çok daha güzel. Şu sağ alt köşedeki lamba var ya benim çok ilgimi çekti o. Oraya biraz yaklaşsa. Evet tam orası. Evet. O ışık mesela sol taraftaki ışığın rengi de bu ışığın rengi başka. Burası fotoğrafı ayrı güzel göstermiş bence. Ya aslında ışığın renkleri aynı ama yukarıdan gelen ışıkla beraber buranın rengi biraz daha değişmiş oldu. Hani ışıkların renklerini... Benim bahsettiğim yukarıdan gelen de buradaki. Aynı. Birden fazla ışık kaynağını, birden fazla ışık rengini aynı anda alabiliyoruz ve burada mesela evin içerisindeki ışıkta da daha kırmızı bir ton hakim. Evet. Hani burası daha sarı, daha turuncu, daha kırmızı ve mavi tonlarının bir arada olduğu ve dengeyi sağlayabilen bir sensöre sahip olması gerçekten nasıl başarılı olduğunu anlatmak konusunda yeterli. Bu arada yani şunu da söylemek lazım. Bunların hepsi gece çekiliyor. Işıklar çok düşük. Bu detaylı tekrar vurguluyorum ki kalite daha net anlaşılsın. Şu an buradan görebiliyor muyum bakayım? Ayrıntılar kısmına bakarsam eğer. Bu fotoğrafın ISO'su 1250. Hani aşırı derecede yüksek değil ama bir telefon için gerçekten yüksek bir değer. Bir de ilginç bir şey var. 1:35 çekim. Evet. Bu AIS ve OIS'in başarısı değil mi? Evet. Yani yine hani 23 milimde 1/23'ün altına düştüğünde biraz daha yapar bu ama hani aşırı derecede sabit durduğumuz zamanlar değil bunlar. Hani soğuk var, yağmur var. Fotoğrafları çektiğimiz zamanlarda
İlla ki el titriyor ve bir işte şey kaybına uğruyoruz. Hani stabilize kaybına uğruyoruz. Ona rağmen herhangi bir şekilde titreme olmaması, kayma olmaması, oradaki arkadaki şeyin amblemin gölgesinin bu kadar güzel görünüyor olması falan gerçekten büyük başarı diyebilirim. Ya bu galiba ben bu videonun ismini büyük başarı olarak cevap verdim. Bu da benim geçen videoda paylaştığım fotoğraf. Evet, bu bir portre fotoğrafı. Portre modunda çekilmiş bir fotoğraf ve birden fazla yüzün olduğu bir fotoğrafta portre modunun ne kadar başarılı olabildiğini, öndeki objelere, öndeki ilgi noktasındaki kişilere ne kadar net bir şekilde odaklanabildiğini görüyoruz. Bak burada şu kısımda hafiften bir hata var ama bu çözülmesi çok zor bir hata. Bunu normal bir makineyle ancak çekersen o netliği yakalarsın ama burada öyle bir ayarlamış ki oradaki bankın üzerine teyzenin gölgesi düşmüş. O nedenle kafası karışmış. Arkadaki kadının üstündekinin rengiyle o bankın rengi birbirine benziyor. Ve bu noktada biraz kafası karışmış ama yani sen söylemesen kimse görmez. Evet, bu ekstra detaylı olarak baktığım için gördüğüm bir şey. Şu açıdan baktığımızda Instagram'da paylaştığımda falan bunun telefonla çekilip çekilmediğini soranlar oldu. İşte neyle, hangi makineyle çektiğimi soranlar oldu. Burada paylaşmadığım bir iki tane portre fotoğrafı arkadaşım paylaştı. Direkt olarak lens ve makine bilgisi soruldu. Hani dijital fotoğraf makinesiyle çekildi, hangi lensle çekildi şeklinde sorular aldım. Bunlar telefonla çekilen fotoğraflar olduğunu tekrar belirtmek isterim. Yani gerçekten o sürekli bahsettiğim o bokeh kalitesi, işte göreceli olarak geçişler, uzak mesafe algısının güzel olması bu telefonda yapay zeka desteğiyle beraber bunu çok iyi çözmüşler ve bunu çok kısa sürede halledebiliyor. Normalde portre modunda fotoğrafları çektiğimizde Leica modlarında bir süre bekliyorduk işlemesi için. Bu belki işlemciyle de alakalıdır. Ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında renkler konusunda bir yorum yapabilirim. Ten renklerini gerçekten çok doğru bir şekilde veriyor ve bu bir golden hour, yani altın saat dediğimiz süreç içerisinde çekilmiş bir fotoğraf. Biraz daha sarı olmasını bekleriz. Biraz daha yumuşak bir dokuya sahip olmasını bekleriz ve bu isteklerimizin tamamını yerine getiriyor aslında. Yani fotoğraf sarı değil. Yani sarı olması noktasında o sıcak hissi vermesi anlamında. Benim ilgimi çeken şeylerden biri de şu oldu. Arka taraftaki koşan kadının aslında yüzünü algılamıştır muhtemelen ama senin odaklamak istediğinin o olmadığını da anlıyor sanki. Evet. Yani orada buraya odakla demişsin ve buraya odaklamış. Diğer her şeyi arkada yok etmiş ve bunu profesyonelce yapmış. Yani yakındaki insanları algılayıp gerisini kendi kendine yok etti. O hatayı kendi halinde yok etmiş. Evet. Neyse, o zaman bir sonraki fotoğraf. Burada romantik bir an var. İnsanların romantizmine limon sıkmadan. Yani 75 milimle çektiğim bir fotoğraf bu. Yani çok uzaktasın. Uzaktayım. Yani onlar fark etmediler kesinlikle. Kendi anlarındaydı zaten. Yani İlla ki fark etmeyeceklerdi ama burada bankın net olması, arka taraftaki nehrin ve binaların, kilisenin bulanık olması, arkadaki teknenin bulanık olması gerçekten büyük başarı. Yine başarı. Yine söyledim. Dediğim gibi bu hani yürürken bir yere aceleyle gitmeye çalışırken ve hatta o sırada biraz sekiyordum. Çünkü sol ayağım artık çalışmıyordu yürümekten. Kaç kilometre yürüdün? Hani her gün 20.000 adım civarında bir 4 gün boyunca durmadan. Bu arada evden çalışıyor. Evet, öyle bir dezavantajı. Çok yürüyebilen bir insan değil. Kilolarımdan öyledir. Burada o anın güzelliğini ve duygusallığını gerçekten güzel bir şekilde yansıttı. Renkler, portre modu, aynen, renkler, netlik, portre modunun başarısı, yani bacakların arasına baktığınız zaman hiçbir şekilde o almıyorsunuz. Burası daha net, bu telefonla çekildiği hissini vermiyor. Sanki makineyle çektiğim bir anmış gibi. Fotoğraf makinesine elime almak istemedim gerçekten bu süreç içerisinde. Bu arada fotoğraf makineni de söyleyebilirsin. Fotoğraf makinem Sony A7C 50 mm 1.8'lik bir lensim var. Yani eskiden de 6D kullanıyordum. Bir durumu var, hani zaten prime lenslere aşinalığım var. Burada telefon o noktada prime özellikleri 60 mm, 75 mm her türlü beni kurtardı ve başarılı sonuçlar verdi. Kaliteli bir fotoğraf makinesi
onu da kullanmak istiyordum. Onu da denemek istiyordum aslında. Yeni aldığım bir makine ama Gerek kalmadı. yani içimden gelmedi. Evet. Daha iyi. O zaman devam. Bir sonraki fotoğrafa geçtik. Bu çok uzaklardan çekilmiş bir fotoğraf aslında. Bu fotoğrafları izlerken biz çok uzaklar. Bir tekne turunda çektik bunu. Hareketliyiz aynı zamanda. Burada kuşları görebiliyorsunuz. Hani şunlar kuş. Aa, şimdi gördüm. Bu yanlış bilmiyorsam 5x'de çekildi. Şu an tam değeri hatırlamıyorum. Ve 5x normalde telefonun sahip olmadığı bir lens. Hani dijital zoomlu bir lens. Normal 2.6 telefonun lenslerinden bir tanesi. 5x'te dijital bir zoom özelliğine sahip. Orada bile dokuları, kaliteyi çok net bir şekilde alabiliyoruz. Kontrast değerlerini çok net bir şekilde algılayabiliyoruz. Bu yani bunu nasıl işaretleyeceğim bilmiyorum ama bu binanın orta noktası. Yani şöyle göstereyim. Tam şu an ortaya aldığım nokta o. Bu köşedeki gölgeyle sol tarafa gelen aydınlık şuralar. Hı hı. Bu geçiş bence çok güzel görünüyor. Fotoğrafı da tam şöyle tutarsak sanki tutamadık. Ama şu böyle arka plan fotoğrafı olur mu ya? Yani burada çektiğimiz tüm fotoğraflar, hani dediğim gibi 4000 tane fotoğraf var ve 4000'ini birden gösteremeyeceğimiz için o nedenle Instagram takip etmeyi Instagram sayfamı da şuraya yaparız. Şuralara bir yere. Oralarda paylaşacağım. Forumda yine paylaşmaya devam ediyorum bu incelemelerimi. Araya ben gireyim. Xiaomi Community Türkiye var. Orada da detaylı fotoğrafları daha fazlasını oraya atıyoruz. Hem olayları anlatıyorum hem başarımın nedenle olduğunu, neye dikkat etmemiz gerektiğini o sırada. Aynı zamanda Instagram'da da sürekli her gün bir adet fotoğraf ve hikayeyle bunları taşlandırıyoruz. Bu fotoğrafta zaten daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Az önce bahsettiğin gölge ve aydınlık geçişleri, yani şu aynısını şurada da görebiliyoruz. Evet, burada daha net gözüküyor. O köşeden aldığımız bir taraftan güneş ışığı, bir taraftan gölgenin kısımları. Herhangi bir şekilde fotoğraflarda gren olmadığını fark etmişsinizdir muhtemelen. Hani bir gürültü, bir kumlanma durumu yok fotoğraflarda. Yapay zeka ile bunu çok güzel işliyorlar aynı zamanda. Bu 14T serisiyle beraber gelen bir özellikte burada da devam ettirmişler. Bu özellikle mesela biraz daha hani dünyanın sırtına yüklenen binaya yüklenmiş iki tane abimiz var burada. Yine dediğim gibi yürürken çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Hatta burada tabeladan mı anlamadım, bir var, kayma varmış gibi ama tabelayla alakalı herhalde. O anda fark etmemiştim. Burada heykellerin dokularını net bir şekilde algılayabiliyoruz. Yani bas çek bu. Evet, yürürken hani heykeli varmış. Çek, devam et şeklinde ilerlediğim şeyler. Fotoğrafların çoğu da aynı şeyi yaptım aslında. Hani bu aynı zamanda bas çek başarısının da nedenli olduğunu gösteren öğelerden bir tanesi. Ama burada durdum mesela. Çünkü ileri doğru giden bir yapı var. Bir perspektif durumu var. Kırmızı bir otobüs var, bizim Ankara'daki otobüsler gibi. Ama sokaklar daha güzel olduğu için Ankara'da bunları yakalayamıyoruz. Arabaların üzerinden gelen yansımalar, işte sokağın şu teller illaki can sıkıcı ama bir şekilde çözmeleri gerekiyor diye saygı duyuyoruz bunlara. Ki bu telli otobüs. Hani yukarıdan elektrikli bir enerjiye bağlı. O kablo onun kablosu. Yandaki kablolar onun kablosu. Oradakiler sokak aydınlatmaları. Sağdakiler de başka bir aracın kabloları. Fotoğrafa bakıyoruz ve yine renk geçişleri. Yani oradaki o gölge ve aydınlık arasındaki geçişler. Keskinliğe hiç değinmedim. Hani yapay bir keskinlik yok fotoğraflarda. Hani genelde daha ucuz ürünlerde bunu karşılaşırız ya da daha kaliteli olmak için bunu çok yapan markalar vardı. Bir yapay keskinliğe sahip değil. Gerçekten yumuşak bir dokuya sahip ve bu yumuşak doku içerisinde detayları da çok net bir şekilde görüyoruz. Fotoğraf makinesinden elde ettiğimiz başarının aynısını aslında burada da elde etmiş oluyoruz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi ara sokağın, bu yakındaki binaların biraz daha koyu renkte olması, ileridekilerin aydınlık olması, yukarıdan gelen net bir ışık olmasa bile difüz bir ışıkta hani bu kapalı havada fotoğraf çekmek biraz daha zordur. Özellikle 14T'yi incelerken bunu çok yaşamıştım. Çok kararsız kalıyor makine, telefon.
ISO'yu yükselteyim, enstantaneyi düşüreyim arasında çekimser kalıyor. Burada o problemleri hiçbir şekilde yaşamamış oldu makine, telefon. Sürekli makine diyorum, ağız alışkanlığı. Bir makro örneği. Bunu Makro kamera var mı? süper makro özelliği var. Telefoto kamerayı kullanıyor. Yani telefoto kamerayı kullanarak detayları yakalayabiliyor. Bu küçücük bir yosun. Bokehler arkadaki. Evet. Aldığı bokehler çok iyi. Şuradaki detayları görebiliyoruz. Hani bunu çok fazla işlemedim. Sadece görsel olarak, bilgi olarak koymak için bunu ekledim. Burada bu fotoğrafı gerçekten çok seviyorum. Yani heykel, oradaki işte cam, camın kenarındaki o süslemeler ve bunların içerisindeki o kontrast, işte o geçiş, ışık geçişi miktarı gerçekten beni mest etti. Burada heykelin bakışı, heykelin duruşu, heykelin üzerindeki dokular, netlik, keskinlik inanılmaz güzel şekilde işledi bunu. Binanın cephesindeki sıvanın detaylarına kadar görüyoruz. Evet, her şeyin detayını alabiliyor ve arkadaki öğeleri alma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmadı mesela. Burada doğal bir bokeh durumu var. Ekstra bir özellik kullanmadım. Portre modu falan kullanmadım. Yakından çektiğim için sensörle alakalı oluşturulan kendi doğal bokeh'i orada özellikle Budapeşte de her tarafta kilitlenmiş ve üzerine isimler yazılmış öğeler vardı. Bu da oradaki noktalardan bir tanesi. Yani burada detayları, yazıyı görebiliyoruz. İşte metalin parlaklığını, metalin dokularını görebiliyoruz. Metaldeki yansıma. Evet, yansımaları alabiliyoruz aynı şekilde. Gerçekten. Ve çok kısa mesafedeki alan derinliği çok güzel gözüküyor mesela. Evet. Tam kilidin orada net ileri doğru gittikçe bulanık olması. Ön tarafın yine biraz daha bulanık olması. Bu konuda hani alan derinliği. Yakın mesafedeki alan derinliğini ve sensörün etkisini burada görüyoruz. Genelde işte daha küçük sensörlerde bunu yakalamak daha zor oluyor. Bu daha başarılı bir alan derinliğine sahip bir ürün. Güzel fotoğraflardan biri. Yanlış olanı almış mı olsun. Şuradaki kenardaki abimiz bir ara geldi ve şu ağacın altında adeta bir ozan niteliğiyle başarısız bir şekilde flütünü çaldı. Çok medieval, ortaçağ esintileri olan bir şehirden bahsediyoruz. Ağacın üzerindeki yaprakların yeşilliği, aşağıdaki göldeki sarılıklar, gökyüzünün detayları ve binanın detaylarını alabilen, hepsini aynı anda yapabilen bir telefon. Bunu fotoğraf makinesiyle de çekmeye çalıştık ve yetmedi. Hani algılayamadık, hani çarpamadık, toparlayamadık orada. Ama telefonla çektiğimiz fotoğraflarda işte bu dokuların, detayların ve renklerin, yani kontrastın, renk geçişlerinin, gölge geçişlerinin başarısını görebiliyoruz buralarda. Renkler de çok güzel. Işığa karşı bir portre denemesi. Yine çok mümkün olan çekimlerden bir tanesi değildi eskiden. Bu yeni ürünle beraber gelen işte ters ışık portresi, hani güneş portresi dediğimiz durumlarla alakalı bir şey. Kişinin yüzü olmadığı için çok net bir şekilde bunu uyguladığını söyleyemeyiz ama burada işte korkuluklardan, kişinin kolunun kenarlarındaki o ışık huzmelerinden ve arkadaki binadan bir çıkarım yapabiliriz. Bu fotoğraf makinalarındaki tırnak içerisinde kusur olarak tanımladığımız olayları birebir uygulamışlar aslında aynı zamanda. Hani kafanın çevresindeki o ışık geçişi, bulanıklığı çok güzel algılayıp ayırt edebiliyor olması ve günün ışığının, yani günün son ışıklarının kalitesinde bir portre çekiyor olmanın güzelliği. Şöyle de biraz daha yakından görelim. Yani yüzdeki dokuyu dahi alıyor. Bu sevdiğim görsellerden bir tanesi. Bu köprüyü çok güzel ışıklandırıyorlar. Arkada bir ayımız var. Tuna'nın o ışığıyla beraber, Tuna'nın o yansımasıyla beraber ve aşağıda akan trafiğin fotoğrafa hayat katmış görüntüsüyle beraber güzel bir çerçeve elde edebiliyoruz. Çok yaklaşmamak gerekiyor fotoğrafa. Bu haliyle bence kullanılabilir ve güzel bir fotoğraf.
Az önceki gördüğümüz parlamento binasının farklı bir açıdan akşam fotoğrafı. Yaklaştığımızda kalite kaybını görebiliyoruz. Ama zoom lens'te gece çekimi yapmak her baba yiğidin harcı değildir. Burada çok sabitlemedim. Bu fotoğraflarda hiçbir zaman tripod kullanmadım ya da herhangi bir destek almadım. Yani elimde çektim fotoğrafların tamamını. Birçoğumuz öyle yapıyoruz çünkü. Yani bu incelemeyi de daha tırnak içerisinde gerçekçi hale getirecek bir şeydir diye düşünüyorum. Karşıdan çekilmiş hali. Yine hafiften bir netlik kaybımız var ama bu şey değil. Hani bunun daha kaliteli versiyonlarını ben muhtemelen vereceğim. Çünkü gerçekten çok daha kaliteli ve net olan fotoğraflar var. Şu an çekerken şey yapamadım, ayıramamışım. Arkada ayı alıyor olmamız. Bu yine zoom lensle çekilmiş, hatta 5x ile çekilmiş bir fotoğraf. Yani önümüzde kocaman bir Tuna Nehri var. Ve Tuna Nehri'ne rağmen işte zoom lensle çektiğimiz bir görsel. Biraz uzaklaştın. Şu yansımada ayın oradaki yakamozu da gözüküyor. Evet, yakamoz da var. Bunların hepsini yakalayabiliyor. Ya arkadaki binanın ışığını da görebiliyoruz mesela. Yani arkası tamamen kararmıyor. Yani yukarıda gökyüzünün maviliğini, gökyüzünün tonunu elde edebiliyoruz. Şu an bu fotoğrafta için geçerli ama bir önceki fotoğraflarda öyleydi mesela. O zaman bu da son fotoğrafımız. Emin değilim. Bu da ultra geniş versiyonuyla çekilmiş hali. Ha. Ultra genişteki başarısını biraz daha göstermek için şey yaptım. Hani görece daha başarısız desem de ultra geniş açıda da böyle bir sahneyi rahat bir şekilde fotoğraflayabiliyoruz. Yine aynı şekilde karşıdaki trafik lambaları, arabaların ışıkları, işte farklı renkleri de görebildiğimiz bir senaryodan bahsediyoruz. Artık dönüş yolunda belki de gerçekten bu şeyde en çok sevdiğim fotoğraf budur. Binanın dokusunun o yumuşaklığı, ışığın geçişi, oradaki kondüktörün koşuşu. Yani hepsinin bir arada alındığı, işte gölgelerin ve aydınlık tarafların çok dengeli olduğu bir görsel. Bu nedenle çok hoşuma giden fotoğraflardan bir tanesi. Bunu da eklemek istedim. Galiba bu son fotoğrafım. Bunu biraz daha şöyle yaklaşıp Şöyle. bu sahnede bırakalım. Şöyle bir büfe fotoğrafıyla. O zaman bütün fotoğraf incelemelerimizi yaptığımıza göre son bir değerlendirme alıp videoyu kapatalım. Bu süreç içerisinde 14 Ultra kullanıyorum. Çok kafam karıştı. Acaba geçsem mi? Yani 15 Ultra'nın ne kadar iyi olabileceği konusunda hiçbir fikrim yok. 15'e geçsem mi? Aslında bu downgrade'dir. Hani bir tabii Ultra'dan düz modele geçiş. Fotoğraf konusunda bir daha az yetkililere sahip bir makineye geçmektir bu. Bunu dahi düşündüm bir ara. Çünkü gerçekten telefonu cebime koymak istemedim. Telefonu cebime koyduğum anda kaçırdığım sahneler de var bu arada. Gördüğüm o işte ışık geçişleri, o şeyler hani hepsi bir arada düşününce şey oluyor. Adı nedir? Başarısını kanıtlamış bir telefon diyebilirim. Kamera konusunda, görsel konusunda. Hem geniş açısı olsun, hem portre modu olsun, hem de telefoto lensi olsun. Tüm özellikleriyle kendini tamamlamış, standart bir kullanıcı için her türlü yeterli olacak. Yani gerektiğinde zoom yapabilecek, gerektiğinde normal şekilde kullanılabilecek bir telefon üretmişler. Alacak kişilerin portre modunu çok kullanmalarını öneririm. Portre modunda diyafram değerini biraz kısarsanız gerçekten başarılı görseller elde ediyorsunuz. Bir süreden sonra ben portre modunu kapatmadığımı fark ettim. Yani sadece portre modunda fotoğraflar çekip orada devam ettim çekim yapmaya. Hızlı çekim modu diye bir modumuz var. Belli bir milimetre aralığını seçiyorsunuz ve çok daha hızlı bir şekilde fotoğrafları net bir şekilde çekebiliyorsunuz. Gece modunda bazılarında onları denedim. Bunlarla ilgili detaylı konuları zaten forumdan alabilirsiniz. Onları detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Genel olarak baktığımda standart bir kullanıcı için çok başarılı bir kamera özelliğine sahip diyebilirim. O zaman 15'in bütün herhalde özelliklerine değinmiş olduk kamerayla ilgili. Evet. 15'in bu cihazda çekilmiş fotoğrafları merak ediyorsanız Ozan'ın Instagram sayfasını Metonans aşağı koyarım ben linkini. Oradan günlük paylaşımlarını görebilirsiniz.
Onun Ayrıca dışında forumdan da yine takip edebilirsiniz bizi. Şimdilik 15'in söyleyeceklerimiz bu kadar. 15'in kullanım detaylarına belki ilerleyen zamanlarda değineceğiz. Artık karşılaştırmalarını yapacağız belki. Evet. 15 Ultra gelirse onu daha önce inceleyeceğiz o zaman. Şimdilik bu konuyu bu sefer kapatıyoruz. Merak ediyorsanız sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Şimdiden Beğenip abone olursanız da teşekkür ederiz. görüşmek üzere.